Ha, İstedim. tamam. O Şimdi yüzden açıklarsın ekledim. şeyde sunumda açıklarsın. Tamam ben sana söz veririm. Tamam Sayın Hocam. Teşekkürler Berk. Bir de şeyi yansıtsana senden istediğimde ben kasetin istatistiğine giremedim. Tamam. Hadi takım gel. Takım gel. Sesi. Çok güzel.
Olmasına izin verilmedi. İşin ciddiyeti konusunda anlayış gösterdiler. Evet efendim, kesinlikle. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Sayın Hocam. Biraz bir yarım saat röter yaptık. Biz Trabzon'daydık Ahmet hocamla beraber. Biraz geç kaldık. Çok sıkışık olunca yarım saat röter yapalım diye. Kusura bakmayın. Rica ederiz hocam. Olur mu öyle şey? Estağfurullah hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben birazcık Özgür hocamı Kahoot bekledim çalıştı mı aslında. arkadaşlar? Sayın Hocam onu açmadım henüz başlatmadım. İyi akşamlar Başlatalım sayın onu. hocalarım. İyi akşamlar hocam. Görüntümü açamadım. Bu laptop yeniydi, alışamadım buna da. Bu zaten hani ben de siz sunum yapacaksınız. O yüzden kusura bakmayın. Hani görüntümü de yapmak istedim. Ee, Eğer müsaitse herkes saatimizde gelmiş. Ben de hocam isterseniz sizi takdim ederek başlatayım. Latife hocam siz varsınız herhalde değil mi? Gördüm biraz önce. Evet, evet hocam buradayım. Şeyler arkadaşlar bilsinler diye hani şöyle bir girizgah yapayım. Buna hani özel durumu olmayan arkadaşlarımız dışında işte bir sebebi olmayan arkadaşlarımız dışında bu eğitimlere katılım zorunlu arkadaşlar. Bilmiyorum en son aramıza katılan SAU 9 arkadaşlar burada mı? Bir bakacağız zaten katılımda. Evet hocam. Onun dışında biraz önce Berk'ten istedim. Bizim kaset kor üzerinden yaptığımız ve verileri aldığımız bir istatistik tablosu var. En son onu Sayın Seçkin Dereli hocamızın sunumu bittikten sonra hatırlatma amaçlı tekrar yapacağım. Rotasyonlar konusunda da Latif hocam şeyi söylemiştik zaten hani rakamları söylemiştik. Evet, Tekrar evet edelim hocam. rotasyonlara başlayabilmek için o çalışmaların tamamlanıp rotasyona başlanması. Sonra tekrar döndüğümüzde tekrar o sayılara ulaşılması gerekiyor. Bunu Cuma günkü dersimizde de bir kere daha hatırlatacağım. Hem yeni gelen arkadaşlara hoş geldin diyeceğiz, hem onları tanıyacağız. Hem de yaptığımız çalışmaları bir özet sunum halinde arkadaşlara bildireceğim.
Bir de Beste hocamda şey olacaktı, bu asistan karneleri, asistan gereklilikleri, onları da Cuma günü tekrar paylaşırız yeni arkadaşlarımızla. Tabii hocam. Bugün Sayın Seçkin Dereli hocamız kardiyoloji anabilim dalında doçent hipertansiyon yönetiminde İnce Ayar başlıklı sunumuyla bizlerle beraber olacak. Seçkin hocam yoldan geldi ki yolda da telefonla görüştük. Yol yorgunu bizlerle beraber katkıları için şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam söz sizde, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Öncelikle bu toplantıya sponsor olduğu için Abot ailesine de teşekkür ediyoruz. Hipertansiyon üzerine bir toplantı yapacağız. Hipertansiyonda gerçekten özel bir yeri olan, aynı zamanda benim günlük pratiğimde de sıkça kullandığım, her hastaya değil ama gerçekten indikasyonu olan, uygun olan hastalarda başladığımızda çok dramatik yanıt aldığımız bir kombinasyondan, Tarka'dan bahsedeceğim. Şeyi paylaşabildik mi Berk? Paylaşmak Kahoot'u. üzereyim tekrar Sayın Hocam çünkü bağlantı Yani kopmuş. biraz böyle siz belki yoruluyorsunuz. Hani Kahoot'la beraber biraz da interaktif olmasını istiyorum. Yani hani biraz daha hem dikkatimizi hem ilgimizi yoğunlaştırmamız için. Tekrar linki de paylaştım Sayın Hocam buradan. Şu an oyunu başlattım. Ben ekranımı Bir de paylaştım. arkadaşlar, isimli şimdi kontrol ettim tüm isimleri. Bakın benimkinde gördüğünüz gibi ismim ve soy ismim var. Hani yoklama adılabilmemiz için isminizin, soy isminizin yanında ODÜ yazmasını istiyoruz. Şöyle bir bakarsanız. Çünkü daha sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden eğitimlere katılacağız. Kim Samsun'dan katılıyor, kim Trabzon'dan katılıyor. Bunu görmemiz gerekiyor. O yüzden isim, soy isim ve yanında ODÜ olsun. Lütfen isimlerinizin. Örnek bende var. Profesör Doktor Özgür Engin Yurt yazmış. Lütfen onları tamamlayalım. Mesela Emre yazmış ama hangi Emre onu bilme şansımız yok. İsimle, soy isimle biraz onlara özen gösterin. Sizden ricam. Söyleyebilir misin Berk? Sayın Hocam geldi mi ekranım acaba? Ben görüyorum belki. Tamam Sayın Hocam. İlk soru geldi mi Berk? Evet, şu anda ilk soru görünüyor. Daha önce hipertansiyon Evet. hastanızda. Başlatabiliriz. Ş- şu anda bir sıkıntı var mı Sayın Hocam? Diyor. Hocam pin istiyor. Ekranda görülüyor hocam. Hocam ekranda var ama Kahoot'a girdiğimizde pin istiyor. Evet. Yine girmeden öncesinde pin girmemiştik. Bir defa pin istiyor. Şöyle başlayalım o zaman. Biz vakit kaybetmeyelim. 789 13 04. Chat'e yaz 780. istersen belki. 789 1304. Ben şimdi yazıyorum hocam. Yazdım. Ha, yazdım Sayın Hocam. Şu anda bir sıkıntımız yok herhalde. Tekrar yeni linkimizi chat'ten paylaşmıştım. Belki onunla ilgili olabilir. Tamam, sıkıntı yok gibi, ben girebildim. Tamam. Şimdi bağlanırken ben de ufaktan başlayayım. Vakit kaybı olmasın. Şimdi hipertansiyon tedavisini
hep beraber yürütüyoruz. Birinci basamakta da hipertansiyon tanısı ve tedavisi yürütülebilir. Gayet de güzel bunu sahada yapıyorsunuz. Yani artık ilaç raporu büyük engeldi. O da aşıldı. İlaç raporu da çıkartabiliyorsunuz. Yani hipertansiyon gerçeğini biliyoruz. Yani tahmin ettiğimizden daha sık hastalarda tanı almamış hasta sayısı çok fazla. Tanı alanlarda da tedavi alanlarda tansiyon kontrolü olanların stabilizasyonu sağlanan hastaların oranı da düşük. Evet, hipertansiyon tanı alan almayan, tedavi alan almayan, sonuç itibariyle hipertansiyon hastalarında regülasyon maalesef çok düşük. Burada hasta bazı düşündüğümüzde özellikle gençlerde, özellikle taşikardik hastalarda, özellikle diyabetik hastalarda çok uygun bir kombinasyon var. Yıllarca bu Tarka eczane raflarında var. Reçete edebiliyoruz. Rapor düzenleyebiliyoruz. Sahada da aktif olarak çalışılan bir kombinasyon. Biraz tabii hak ettiği yerde değil, biraz geriden geliyor. İlaçla ilgili çekinceler var. Aslında çekinceler dediğimiz şey şu. Bilinç altında olan, yoksa gerçekten güzel bir molekül. Özellikle taşikardik gelen hipertansiyon hastalarında hem tansiyonu regüle ediyorsunuz, stabilleştiriyorsunuz. Bununla beraber hipertansiyon hastalarında semptomatik iyileşme de sağlıyoruz. Yine ilerleyen slaytlarda detaylandıracağız. Ben size çok kısa bir iki slaytla hipertansiyonla ilgili geçmişten de bahsetmek istiyorum. Ekranda gördüğümüz kişi İtalyan Riva Rocci. İlk defa tansiyon aletini, bugün hala bizim kullandığımız tansiyon aletini ilk bulan kişi İtalyan kendisi. Burada tansiyonla ilgili 1700'lerde kan basıncı ile ilgili tanımlamalar yapılmış ve 1800'de ilk defa Rivarocci ile non-invazif bir şekilde sfingomanometreyi bularak tansiyon ölçümü gerçekleştirilmiş ve ondan sonra ekranda gördüğümüz kişi Cushing. Yani Hocam kendisi ekran ilerliyor mu? Bende mi ilerlemiyor? Bende de ilerlemiyor hocam. İlerlemiyor. Heh, Şu an Kahoot ekranda hocam. Evet. normal ekrana geçebilir miyiz? Ben paylaştım ama Tamam, ben çıkayım. Evet. Tamam. Şimdi Geldi. Şu an oldu hocam. tamam. Şu an oldu. tamam. Şu an görüyorsunuz değil mi? Evet hocam, Evet görülüyor. hocam. Evet. Şimdi Evet. ekranda gördüğümüz kişi İtalyan Rivarocci. İlk defa tansiyon aletini, bizim klasik bildiğimiz mekanizmayı, tansiyon aletini bulan kişi. İtalyan kendisi. İlk defa İtalyan Tıp Dergisi'nde 1800'lerde bunu yayın haline getiriyor. Ondan sonra ve bu günümüzdeki kadar tüm dünyadaki bilim insanları arasında tansiyon ölçülebildiği yayılıyor. Bizim ekranda gördüğümüz kişi Amerikan beyin cerrahı Cushing. Hani Cushing sendromu diyoruz ya. Yani hani beyin cerrahisinin gelişmesindeki önemli dönüm noktası kişilerden biri. Önemli milestone'lardan biri. Çok iyi bir cerrah, çok titiz bir cerrah. Dahili yönü de çok iyi. O dönemde açık beyin ameliyatları yapıyor ve o dönemdeki beyin ameliyatlarının mortalitesi %50 iken Cushing kendi kliniğinde bunu %10'lara 20'lere kadar düşürebiliyor. Ve Cushing'in de en muzdarip olduğu şey kanamalar. Ve kanamaların da tansiyonu yüksek olan hastalarda, kan basıncı yüksek olan hastalarda daha fazla olduğunu düşünüyor. İşte o dönem invazif bir ölçüm yapmaya çalışıyorlar ama tam başarılı olamıyorlar. Ve bu 1900'lere doğru, yaklaşık bir 10 yıl sonra İtalya'daki Rivarocci'nin tansiyon aleti bulunmasından sonra ve bunu duyuyor. Kendisi ta Amerika'dan kalkıp İtalya'ya geliyor. Rivarocci'yi ziyaret ediyor. Ekrandaki gördüğümüz onun kendi el yazması notu. O sfingomanometreyle tansiyon ölçümünü dokümente ediyor. Amerika'ya gidiyor ve kendisi de Amerika'da tansiyon aletini üretmeye başlıyor ve kendisi de ameliyatlarda bunu kullanıyor. Ve o açık kalp, açık beyin ameliyatlarındaki kraniotomi yapılan ameliyatlardaki kanamayı azaltıyor ve mortaliteyi %10'lara 20'lere düşürüyor. Bu da 1900'lerde British Medical of Journal'daki bir yazı ondan sonra.
Burada da tabii tansiyonla ilgili o dönemde herhangi bir hipertansiyon tanısı yok. Kan basıncı evet tanımlanmış, ölçülüyor non-invazif bir şekilde. Fakat takip yok. Şöyle bir mantık yürütüyorlar. Diyorlar ki ya kan basıncı ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Yani sonuçta perfüzyonu sağlar diyorlar. İşte yaşla beraber tansiyon artar diyorlar. Tansiyonun inmesi çıkması güzeldir diyorlar. Ve size işaretlediğim yerde de şöyle diyor. Yani önemli bakın, o gün dünyadaki en önemli dergilerden biri yani hani. Diyor ki yani tansiyondaki asıl tehlike diyor bir aptalın onu keşfedip tedavi etmeye kalkmasıdır diyor. Yıl 1931. Tansiyonla ilgili yaklaşım dünyadaki en trend, en güncel yaklaşım bu. Bu ekranda gördüğümüz kişi de Amerika Başkanı Roosevelt. Şimdi Roosevelt de çok başarılı bir başkan ama sağlık sorunları var. Tansiyonu çok inişli çıkışlı. Ondan sonra hatta en son seçime girmeden önce işte tansiyonu stresten dolayı çok yükseliyor. İşte hani o zaman da bir tansiyon tanımı da yok, tedavisi de yok tabii ki tanım olmadığı için. E, Ve bu seçim döneminde 1945'lerden sonra bir seçimi kazanıyor ve Amerika'da kendi yazdığında dinlenirken hipertansiyonu yükseliyor ve kanamaya bağlı beyin kanaması intrakraniyel kanamaya bağlı Roosevelt'i kaybediyorlar. Daha sonra 1948'de Amerika'da o dönemki hükümet toplanıyor. Diyor ki yani bizim sağlık komitesi, Sağlık Bakanı vesaire diyorlar ki ya bizim bir şey yapmamız lazım. Yani epidemiyolojik bir çalışmalar yapmamız lazım. Takip çalışmaları, e, tedavi geliştirmemiz lazım. Bu tanımladığımız hastalıklar için bir tedavi protokollerimizin olması lazım deniyorlar ve 1948'de Framingham kalp çalışmasını Heart Study'yi onaylıyorlar. Framingham Amerika'da bir kasaba. Daha önce duyan vardır. Belgeseli de vardı. Bu kasabanın özelliği şu. 1948'de hükümet onayladıktan sonra burada bir araştırma merkezi kuruluyor. Ve burada tüm sağlıklı popülasyonu tarıyorlar. O dönem mevcut olan tanı yöntemleriyle beraber işte EKG'sini çekiyorlar, kan örnekleri alıyorlar, işte tansiyonunu ölçüyorlar, boyunu, kilosunu ölçüyorlar. O dönemde işte varsa kanser tarıyorlar, bütün biyokimya, seroloji vesaire çalışıyorlar. Ve ilk çalışmalar, takip çalışması, epidemiyolojik çalışması Framingham kasabasında başlıyor. Çünkü o döneme kadar 1945'lere kadar dünyada özellikle kalp hastalıklarında belli bir tanım yok ve bu olmayınca da tabii ki tedavi de olmuyor. Ve 1948'de Framingham kasabasındaki kurulan merkezde ilk sağlıklı popülasyonu takip ediyorlar. Orada mesela işte ekokardiyografi düşünün 1979'da bulunduğunda hani bugün bizim ölçülerdeki o standart işte akım hızları, çaplar vesaire anatomik ölçümler vesaire buralardan çıkıyor. Daha sonra dünya standartize ediliyor dünyada ama ilk bunların uygulandığı yer Amerika'da Framingham kasabası. Burada bakın 1948'de birinci kuşak, 71'de ikinci kuşak ve 2002'de üçüncü kuşak dahil ediliyor. Sağlıklı popülasyon taranıyor. İşte mortalitenin önemli nedenleri nelerdir? Bunlar saptanmaya çalışılıyor. İşte kanser taramaları yapılıyor. İşte BT burada bulunuyor. BT ile ilgili mesela ilk koroner BT anjiyo burada yapılıyor. Görüntüler standartize edilmeye çalışıyor ondan sonra. Yani Framingham kasabasından şu ana kadar 2000'e yakın çalışma çıkmış. Ve bunlar gerçekten tıbba yön veren çalışmalar olmuş. Hem tanıda hem tedavide hem ölümle ilişkili risk faktörleri işte LDL mesela bugün bizim kardiyoloji pratiğimizdeki işte önemli parametrelerden, markerlardan biri. İşte LDL'yi mutlaka kontrol etmeye çalışıyoruz vesaire. İşte LDL'nin mortalitede önemli olduğu, işte sigaranın akciğer kanserinde önemli bir risk faktörü olduğu gibi önemli veriler, önemli saptamalar hep Framingham'da yapılan çalışmalarla ortaya çıkmış. Buradaki çalışmalardan biri de sağlıklı popülasyonda kardiyovasküler mortalite ve kalp hızı ilişkisi. Burada saptanan önemli bir veri var sağlıklı popülasyonlarda. Kalp hızı ne kadar düşükse insanlar o kadar uzun yaşıyor.
Kalp hızı ne kadar yüksekse insanlar daha kısa yaşıyor. Yani bu 36 yıllık, yani 30 yılın üzerinde diyor. 36 yıllık bir takip çalışması. Yine baktığımızda buradaki çalışmanın sonucu zaten. Yani kalp hızın ne kadar düşükse o kadar uzun yaşıyorsun. Bizim polikliniğe sıklıkla insanlar geliyor, diyor ki yani benim nabzım düşük diyor. Yani geliyorsun, bir muayene olmak istedim diyor. İşte diyorsun yani hani bir şikayetin var mı? Bakıyorsun ekokardiyografi normal, EKG'de herhangi bir anormallik yok. Ama kalp hızı 50. Yani ben hastalara şunu söylüyorum: şanslısın. Kalp hızı düşük olanlar uzun yaşıyor. Yani korkulacak bir şey yok. Yılda bir kontrole gelmen yeterli diyoruz. Bu da yine farklı bir çalışma. Ee, Necim'de yayınlanmış 2005'te. Fransa'da 23 yıllık takip çalışması, sağlıklı popülasyon 5000 üzerindeki erkek hasta. Burada da yine aynı veriyi teyit ediyor. Kalp hızı düşükse insanlar daha uzun yaşıyor. Kalp hızının yüksek olması mortalite açısından kardiyovasküler risk faktörü deniliyor. Bugün baktığımızda sadece insanlar için değil, tüm tabiatta, bu hayvanlarda da var. Yani baktığımızda kalp hızı düşük olan hayvanlar daha uzun yaşıyor. Kalp hızı düşük olan hayvanlar ise daha, maalesef, ortalama ömür daha kısa. Burada grafikte de bunu gösteriyor. Şimdi bugün hipertansiyona geri dönecek olursak, niye anlattım bunları? Bu slaytlarda bağdaştıracağım. Yani bugün en son 2025'te Amerikan kılavuzu, 2024'te Avrupa kılavuzu, 2023'te Avrupa Hipertansiyon e, Derneği'nin kılavuzu yayınlandı ve bu kılavuzlarda şöyle öneriler oluyor. Siz de biliyorsunuzdur. İşte sınıf 3 dediğimiz öneri: asla yapma. Yani hani bunu mümkünse yapma, uzak dur. Sınıf bir dediğimiz: muhakkak yapmalısın. Sınıf 2 ise yapılması iyi. 2A'da, sınıf 2B'de ise yapılabilir. Çok fazla çalışma yok ama yapılmamasını engel bir veri de yok diyor. Burada sınıf 3 öneriyi asla yapmıyoruz ama sınıf 1'i muhakkak yapıyoruz. 2A ve B'yi hastanın durumuna göre, kliniğine göre bunları yapabiliyoruz. Şimdi burada biz kılavuzları günlük pratiğimizde sıkça kullanıyoruz. Yani özellikle kardiyolojide, koroner arter hastalığında, kapak hastalıklarında, perikard hastalıklarında, atrial fibrilasyonda, her branşta olduğumuz gibi bizim branşta da kılavuzlar, guideline'lar ortalama 3-4 yılda bir yenileniyor, güncelleniyor. Bazı trend olan yaklaşımlar, tedaviler geri plana düşüyor. Geri planda olan yaklaşımlar, tedaviler, yeni yapılan çalışmalar, yani yapılan çalışmaların sonuçlanmasıyla ön plana çıkabiliyor. Ama burada kılavuzlar hiçbir zaman bizim için bir zorunluluk, anayasa değildir yani. Kılavuzlar bizim için e, yol göstericidir, bariyerdir yani. Hani bizim tedavide sınırlarımızı belirleyen önemli bir kılavuzdur. Ama kılavuzu biz bariyer olarak kullanırsak maalesef hekimlik sanatımızı icra edemeyiz. Burada kılavuzun bize en önemli faydası, yapabileceğimizi gösteriyor. Neler yapmamamız gerektiğini söylüyor. Ama biz burada bunu uygulayan kişi kim? Hekim. Yani biz bunu kendi kliniğimizde, kendi polikliniğimizde uyguluyoruz. Burada her kılavuzu her hastaya aynı şekilde uygulamak tabii ki zorunluluk değil, uygun olan da değil. Ne yapıyoruz? Hekimlik mesleği burada ön plana çıkıyor. Ne yapıyoruz? Kılavuzdaki verileri, önerileri hastanın kliniğine göre, bizim tecrübemize göre, pratiğimize göre birleştirip ortaya bir tedavi protokolü çıkartıyoruz. Yani kılavuzları iyi bilmeliyiz ama bunu bizim robot gibi uygulamamalıyız. Yani ne yapmalıyız? Bunu bize, kendimize yol gösterici olarak, sınırlarımızı belirleyici olarak kullanmalıyız. Yani buradaki olay zemin olması bize, yani hani bariyer olarak evet dedik ama burada bariyerden ziyade biz bunları zemin olarak kullanmalıyız. Yani buradaki önemli olan hastanın tedavisinde bizim kendi pratiğimiz, hastanın kendi özeli, bunu birleştirip ortaya hastaya uygun bir tedavi protokolü bilmemiz lazım. Burada yine önemli bir çalışma. Buradaki hipertansiyon, daha önce bahsettiklerim sağlıklı popülasyonla ilgiliydi. Burada ise hipertansif hastaların takibinde kalp hızını ne kadar fazla kontrol edersek, kalp hızı düşükse mortalite o kadar düşük oluyor. Ama kalp hızı arttığında
Tüm kardiyovasküler hastalıklarda böyle. Hipertansiyonda da yine aynı şekilde kalp hızını kontrol edemezsek mortalitemiz yüksek oluyor. Peki kılavuzlara göre baktığımızda kalp hızı ne olmalı? Şimdi kılavuzlara bakınca evet hep kalp hızını kontrol edelim, kalp hızını ölçelim, takip edelim deniliyor ama yani burada hipertansiyonda kalp hızını şuraya düşürün, bunun altına düşürün gibi net bir öneri yok. O yüzden bugün bizim kardiyologların özellikle dahiliye hekimlerinin pratiğinde ka- hipertansiyon hastalarında kontrolünü, kalp hızı takibini maalesef yapmıyoruz. Gözlüğümüzden kaçıyor. Hatta bazen bazı firmalar tansiyon takip kartı getiriyor. Bakıyorum kalp hızıyla ilgili bir alan, bir sekme, bir boşluk yok. Yani ben diyorum ki bunu kullanmam. Yani tansiyon demek sadece büyük küçük sistolik, diastolik değil yani. Tansiyonun komponentinin en önemli komponentlerinden biri de kalp hızı. Mutlaka bunu da takip etmemiz lazım. Ve tedavide de tedavimizi, ilacı ona göre düzenlememiz lazım. Burada hem sağlıklı popülasyonda hem hasta popülasyonda net bir bilgi var. Kalp hızı yüksekse mortalite yüksek. Ama dönüp kılavuzlara baktığımızda ise kılavuzlarda maalesef bu kalp hızı kontrolüyle ilgili net bir öneri yok. Takip önerisi var. Evet takip ettik. Kalp hızı yüksekse ne yapmalıyız? Kalp hızını düşürmeli miyiz? Kaça kadar düşürmeliyiz? Maalesef burada bir gap var, boşluk var. Burada da Tarka ön plana çıkıyor. Bugün bu kombinasyonun yani hem tansiyonu hem kalp hızını e, düşüren, kontrol eden başka bir kombinasyon yok. Tarko burada ön plana çıkıyor. Ben kendi günlük pratiğimden örnek vermek istiyorum özellikle. Gerçekten özellikle genç erkeklerde, kadınlarda biraz daha sempatik sistem ön planda oluyor. Bu hastalar daha taşikardik oluyor. Siz bu hastaların tansiyonun 160 ile gelmiş, ortalama sistolü 150 ile gelmiş, ortalama basıncı 150 ile gelmiş. Siz bunu 120'ye düşünüyorsunuz ama kalp hızı hala 90'lardaysa yani hastanın şikayetleri devam ediyor. Aslında hipertansiyon daha çok asemptomatik yani. Hastalarda çok fazla işte endorgan tutulumu hasarı vesaire bir komplikasyon yoksa çoğunlukla asemptomatik oluyor. Semptomatik olanlarda da en önemli semptom nedeni kalp hızının yüksek olması oluyor. Ve siz bu hastalarda sadece tansiyonu kontrol ettiğinizde ve kalp hızını göz ardı ettiğinizde maalesef tansiyon kontrol altında olsa bile semptomlar devam ediyor. O yüzden mutlaka hipertansiyon tedavisinde hipertansiyon hastalarını takip ederken kalp hızına dikkat etmeliyiz. Kalp hızını kontrol etmeliyiz ve tedavideki hedeflerimizden biri de kalp hızının 80'in altına düşürülmesi olmalı. 75'in altına düşürülmesi olmalı ve bunu sağlayan kombinasyon da bugün baktığımızda Tarka'dan başka hem tansiyonu hem de kalp hızını kontrol eden başka bir kombinasyon yok. Burada işte öneri hep kalp hızını kontrol edelim, mutlaka dokümente edelim şeklinde ama tedavi kısmında kalp hızında önemli var ama bugün kardiyoloji polikliniğe gelen insanların önemli bir kısmı da kalp hızından yüksek olmasından, çarpıntıdan muzdarip. Artık bunu akıllı saatlerle çok rahat kontrol edebiliyoruz. Dijital tansiyon aletleri kalp hızında gösterebiliyor. Yani biz bir hastadan tansiyon takibi isterken nabız takibini de yapması kolay. Yani hani dediğim gibi saatler var. Buradaki gibi EKG çekmese bile nabzı gösteren saatler var. Hadi o olmasa bile dijital tansiyon aletleri de muhakkak kalp hızını ölçüyor. Şimdi burada 2023 Avrupa Hipertansiyon Topluluğu'nun önerisi var. Sadece burada koroner arter hastalığı olanlarda kalp hızını 60 ile 80 arasında tutalım şeklinde bir öneri var. Onun haricinde Amerika Avrupa Kardiyoloji Kılavuzlarında tansiyonla ilgili tansiyon hastalarında kalp hızı ile ilgili şu an herhangi bir öneri yok ama 2023'teki hipertansiyon kılavuzunda o da koroner arter hastası olup tansiyon aynı zamanda hipertansiyon hastası olanlarda bir öneri var. Burada kalp hızında sadece beta bloker mi kullanmalıyız? Böyle bir algı da var biliyorsunuz. Yani ülkemizde isim zikredeceğim ama maalesef bir blok
alışkanlığı var. Yani insanlar geliyor polikliniğe, işte diyor ki ben Belok raporu çıkaracağım. Ha, ben de sorguluyorum, ha aslında benim de kolayıma gelir, raporunu çıkarır, reçetesini yazdırır, gönderirim, ama soruyorum yani neden kullanıyorsun diye beta bloker. Diyor ki işte bana 10 yıl önce doktor vermişti. Bakıyorsunuz yani metoprolol kullanıyor, 50 miligram, kalp hızı 50'de. Yani bir şikayetin var mı? Kalp yetersizliği yok. Koroner arter hastalığı yok. İşte diyor ki çarpıntım vardı, o dönem başlamışlardı, ben de öyle kullanıyorum. Yani maalesef zaman, özellikle böyle 1990'larda beta blokerler çok revaçtaydı. Her gelen hastaya işte basit bir hafif mitral yetersizliğinden tutun da işte hipertansiyon hastalarının çoğuna beta bloker başlanılmış, ama bugün geldiğimiz noktada beta blokerlerle ilgili uzun süre kullanılması ile ilgili net bir öneri yok. Zaten şu an geldiğimizde de beta blokerler son kılavuzlarla beraber hipertansiyon tedavisinde arka sıralara düştü. Niye? Çünkü biliyoruz ki semptom hastalarda, özellikle diyabetik hastalarda istenmeyen etkilere neden oluyor. O yüzden bugün biz özellikle kalp yetersizliği, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği yoksa, ki hastaların tabii ki önemli bir kısmı kalp DFK'yı, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastası, ama bu tüm kardiyovasküler hastalar arasında %10'u geçmez. Diğer kısmında ejeksiyon fraksiyonu 40'ın üzerinde ve büyük çoğunluğunda normal. O yüzden kalp yetersizliği yoksa biz bu hastalara beta blokerde ısrarcı olmamızın hiçbir anlamı yok. Bugün zaten kılavuzlarda da bu bilgi doğrulandı. Bizim için beta blokerler ne zaman önemli? Dediğim gibi kalp yetersizliğinde, diğer taraftan da koroner arter hastalığı olan ve özellikle akut koroner sendrom sonrası ilk bir yılda beta blokerler ön plana çıkıyor ve bir yıldan sonra, ki artık bugün kılavuzlarda da kalp hızı ile ilgili problemimiz yoksa, kontrolünde kalp yetersizliği yoksa hastalara uzun süre beta bloker önerilmiyor. Bir yıldan sonra kesiyoruz. Sadece akut koroner sendrom sonrası erken dönemde öneriliyor. Burada da yine bir farklı çalışma, koroner arter hastalığında baktığımızda beta bloker vermenin, uzun süre kullanmanın olumsuz etkileri ön plana çıkmış faydalarından ziyade, ve bu çalışmalarda bir araya gelerek tabii ki kılavuzlar da bu çalışmalara kulak veriyor ve artık bugün kardiyoloji pratiğinde kalp yetersizliği yoksa, uzun yıllar, bir yıldan uzun daha fazla beta bloker kullanmanın bir anlamı olmadığı, faydadan ziyade artık zararının ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz. Burada o yüzden yine tekrar ediyorum. Yani burada kalp hızı kontrolü önemli. Ama kalp hızı kontrolünü biz sadece beta blokerlerle sağlamıyoruz. Farklı gruplar da var, farklı ajanlar da var. Burada beta bloker, kalp hızı denince ilk akla gelen rutin, artık günlük pratikte beta blokerler, ama beta blokerlerin artık uzun süre kullanımının mortaliteyi azalttığına dair, kalp yetersizliği haricinde bir veri yok. Bir yıldan sonra yan etkilerinin ortaya çıktığı ön planda. Burada dediğim gibi özetle, yani tedaviden bir yıl sonra koroner arter hastalarında bile beta blokeri kesmek mortaliteyi arttırmıyor. Buradaki önemli olan ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altında olan hastalarda. Onlar da zaten ayrı bir başlık. Dörtlü tedavi diyoruz. Dörtlü tedaviden biri de beta bloker ve onlara ömür boyu veriyoruz. Ama EF'si iyi olan hastalarda beta blokerin devamının herhangi bir faydası olmadığı gösterilmiş. Burada beta blokerlere alternatif olarak kalsiyum kanal blokerleri var. Burada kalsiyum kanal blokerleri baktığımızda metabolik yan etkileri az. Metabolik yan etkileri, sonuçta bu bahsettiğimiz hasta grupları, hipertansiyon, koroner arter hastalığı vesaire, bunların büyük çoğunluğu komorbid hastalar. Yani bunun hipertansiyon varsa yanında diyabetin olma olasılığı %50, yani azımsanamayacak bir oran. O yüzden burada bilinen diüretik ve beta blokörlerin aksine metabolit yan etkileri yok, az. Burada hemodinamik etkisi de beta blokerlere göre daha az.
Mesela özellikle ülkemizde beta blokerlere çok hassas bir toplumuz. Avrupa'ya göre daha düşük beta bloker kullanıyoruz. Beta blokerlere yanıt hızlı oluyor. Özellikle bayanlarda beta bloker sonrası letarjiye kadar giden bir halsizlik, yorgunluk, sedasyon olabiliyor. İşte klasik bildiğimiz tahtı 3. sınıf farmakolojiden astımı tetikleyebiliyor. Bazen refleks anjine neden olabiliyor. Baktığımızda ama diğer taraftan bu hasta grubunda kalsiyum kanal blokerlerini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yine özellikle erkek hastalarda cinsel fonksiyon bozukluğu olmuyor. Tabii biz bu ülkeyi sık görüyoruz. Yani özetle yaşam kalitesine olumsuz etkileri beta blokerlere göre çok 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 daha az. Burada ben yine tekrar etmek istiyorum. Yani bizim poliklinikte günlük pratiğimizde mutlaka hipertansiyon tanısı koyarken hastalardan tansiyon takibinin yanında kalp hızı, nabız takibini de istememiz lazım. Bazen diyor ki hastalar ben yazamam, göremem vesaire, diyorum ki sen tansiyon aletini de getir diyorum. En azından aletinin modeline, markasına göre 5 ölçüm, 10 ölçüm, bazılarına 20 ölçüm geriye dönük bakabiliyorsunuz. Burada mutlaka hipertansiyon hastalarında nabız, kalp hızı ön planda olmalı. Ve bu neden önemli? Belirttim. Hem sağlıklı popülasyonda hem de hasta popülasyonda kalp hızı her şeyden bağımsız mortalite için prediktör. Yani kalp hızımız, yine söylüyorum, düşükse daha uzun yaşıyoruz. Kalp hızımız yüksekse daha kısa yaşıyoruz. Bu hipertansiyon hastalarında daha da ön plana çıkıyor. O yüzden hipertansiyon hastalarında maalesef günlük pratikte kalp hızı kontrolü hep arka planda kalıyor. Ve özellikle genç, diyabeti varsa ve bununla beraber kalp hızı 80'in üzerindeyse günlük pratiğimizde Tarka'yı rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi bugün Tarka'daki kardiyologlar arasındaki çekince şu arkadaşlar. Bir ortaya efsane atılmış, işte Tarka AV biliyor neden oluyor diye. Şimdi ben 16 yıldır kardiyolojideyim. Yani şu ana kadar, yani yoğun hastanelerde de çalıştım. Şu anda yoğun çalışıyoruz, biliyorsunuz. Yani hiç Tarka kullanıp da AV blokla gelen hasta görmedim. İlaç ilk çıktığında IV formu da varmış. IV formda işte artık uygulandığında geçici süreli görülmüş. Tabii ki firmada bunu bildirmek zorunda. Bunu yaşayan hekim de bildirmek zorunda. Ve bu böyle klişe bir bilgi olarak kalmış. Yani bugün kardiyologların bilinçaltında tarka bradikardi yapıyor, AV biliyor neden oluyor vesaire. Ama günlük pratikte, yani bu inanışın önünde, ama günlük pratikte baktığımızda ise bu oran çok 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 düşük. Yani buradaki bizim tüm bradikardi nedenlerinden sadece %25'i ilaca bağlı. Ve bu ilaçlar içinde de kalsiyum kanal blokörü arka planda. Kalsiyum kanal blokerinden daha sık olarak beta blokerler, daha sık olarak digoksin bradikardiye neden oluyor. Bradikardi nedeniyle hastaların acil servise, polikliniğe başvurmasına neden oluyor. Yani bu bilinen bir efsane. Yani hiçbir günlük pratikte karşılığı yok. Ben Tarka'yı günlük pratiğinde sıkça kullanıyorum. Yıllardır kullanılıyor. Ve bugün Tarka kullanıp da, yani hani evet, bradikardiye neden olabilir. Zaten biz bu ilacı kalp hızını kontrol etme amaçlı veriyoruz. Eğer ki uygun hastaya başlamazsan, uygunsuz bir hastada bunu kullanırsan tabii ki bradikardi yapabilir, ama burada uygun hastada kullanırsan kalp hızını kontrol etmiş olursun. Ve bugün de yine tekrar ediyorum. Beta blokerler digoksinle daha fazla bradikardi, kardiyovasküler hastalarda, hastalıklarda daha fazla bradikardi görülüyor. Burada kalsiyum kanal blokeriyle, sadece Tarka'daki kombinasyondaki kalsiyum kanal blokerleri değil, tüm hepsini düşündüğünüzde diğerlerine göre daha az oranda bradikardi meydana geliyor. Burada da yine baktığımızda 38 hastalık, Türkiye'den yapılmış bir çalışma. İşte acile, ilaca bağlı bradikardi nedeniyle acile gelen hastalardaki oran, bakın, beta blokerlere göre çok 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 düşük. Yani burada kalsiyum kanal blokerlerinden ziyade bradikardi yapan grup beta blokerler. Yine burada
verapamil, indapamid, indapamid diyorum. Verapamil, trandaroplin ile yapılan çalışma, invest çalışmasında ise baktığımızda semptomatik bradikardi olan çok düşük yani. Bakın oran yani %1-2 civarında. Yani hani burada her kullandığımız hastada zaten %1-2 oranında karşılaşabiliriz ama yani böyle sık görülen, sık karşılaşılan bir durum değil. Tam tersi uygun hastada verdiğinizde gerçekten hem tansiyonun düzenlenilmesinde, kontrolünde hem de taşikardik gelen hipertansif bir hastada kalp hızının kontrolünde gerçekten efektif bir düşüş sağlayan, aynı zamanda hasta da semptomatik olarak da bu iki tansiyon ve nabız yüksekliğine bağlı olarak ortaya çıkan semptomların kontrolünde de gerçekten çok etkili bir kombinasyon ilaç. Yani hani biz burada her hipertansiyon hastasını tarka ile tedavi edelim mi? Hayır. Ama baktığımızda da taşikardik olan hipertansif hastalarda tarka kullanımı da maalesef çok düşük oranda. Çünkü niye? Günlük pratikte baktığımızda hani hepiniz kendinizden de sorgulayabilirsiniz. Tansiyon hastalarında takipte maalesef kalp hızını ön planda düşünmüyoruz. Göz ardı ediyoruz. Böyle olunca da hastaların tansiyonunu kontrol etseniz bile kalp hızı yüksek ve sonuçta ne oluyor? Belki bir yıl, 2 yıl değil ama 10 yıl, 20 yıl sonra mortaliteyi daha öne çekmiş oluyorsunuz. Çünkü kalp hızının yüksek olması direkt mortalite ile ilişkili. Burada peki biz hani Tarka kalsiyum kanal blokeri veriyoruz. Her hastaya eko yapalım mı? Yani her hastaya eko gerekiyor mu? Hayır. Yani hani buradaki olay ne? Ejeksiyon fraksiyonu %40'ın altındaysa beta bloker dörtlü tedaviden biri. Yani hani birinci basamakta ben Tarka başlamak istiyorum ama ne yapmalıyım? Çekiniyorum dediğinizde yani hani bu hastanın illa Tarka başlamanız için ekokardiyografisinin yapılmış olması şart değil. Zaten bir hasta kalp yetersizliği ise bu hem daha önceden mutlaka tanı almıştır veya semptomatiktir. Yani nefes darlığı vardır, çabuk yorulması vardır. Daha önce konuştuk, fonksiyonel kapasitesi NEA sınıfı düşüktür. İşte ödemleri vardır vesaire vesaire. Böyle bir hastada başlamayın. Bizim ön planda dediğimiz hastalar, tarka kullanılabilecek hastalar, taşikardik, özellikle diyabeti varsa, tansiyonu yüksekse bu ilaç Tarka bu grupta mükemmel çalışıyor ve hem kalp hızını hem de hipertansiyonu, tansiyonu kontrol altına almış oluyorsunuz. Bununla beraber kalp hızını kontrol ederken beta bloker kullanmadığınız için metabolik yan etkiler daha az, bradikardi daha az. O yüzden mutlaka genç hastalarda özellikle tüm yaş grubunda verebilirsiniz. Genç derken bunu hani 60 yaş üstü hastaları verilmez, 75 yaş üstü verilmez diye bir kuralımız yok. Tabii ki o yaş grubunda biraz daha sıkı yakın takip etmek gerekebilir. Ama hipertansif, taşikardik bir hastaysa Tarkayı bu hastalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer ilaçlara, ikili üçlü kombinasyonlara göre Tarka'da daha iyi kontrol sağlarsınız. Hani burada çok detaylandırmak istemedim. Yani uzun dönemde kalsiyum kanal blokerinden dolayı, ACE inhibitöründen dolayı yan etkilerden ziyade metabolik kazanımlar da ön plana çıkıyor. İşte protein ürünün kontrol altına alınması, gerilemesi vesaire. O yüzden biz her hastayı tarka demiyorum. Uygun olan hasta diyorum. Mutlaka hipertansiyon tanısını yeni koyuyorsak hastanın tansiyon takibinde kalp hızı takibinin, nabız takibinin olması çok önemli. Eğer ki nabzı 90'larda, yüzlerde bir hipertansiyon hastasıysa 80'in üzerinde Tarka'yı rahatlıkla, güvenle kullanabilirsiniz. Emin olun diğer ilaçlara göre daha iyi kontrol sağlarsınız. Hem tansiyon hem nabızda hem de hastanın semptomu varsa tansiyona bağlı, tansiyon yüksekliğine bağlı daha etkin bir iyileşme sağlarız. Burada kombinasyonlar çok farklı. Yani dediğim gibi sonuçta biz hipertansiyonda ne yapıyoruz? İşte sempatik sinir sistemi üzerinden beta bloker, renin-angiotensin sistemi üzerinden RAS blokajı yapıyoruz. İşte diüretiklerle artmış vücut sodyumunu, sodyum atılımıyla beraber tansiyonu kontrol etmeyi sağlıyoruz. Bugün piyasada çok farklı kombinasyonlar var. Farklı hasta gruplarında ön plana çıkan kombinasyonlar var. Özetle biz her hastada değil, hipertansif,
taşikardi, özellikle diyabeti olan bir hastaysa rahatlıkla Tarka'yı ve Rapamycin rahatlıkla kullanabiliriz ve uzun dönemde de gerçekten hem mortaliteni, diyabeti varsa diyabetin endorgan hasarını engellemiş, kontrol etmiş oluruz. Burada baktığımızda ayrı ayrı kullanımla kombinasyon kullanımına baktığımızda etkide ciddi bir artış oluyor. Yani hani burada kombinasyon çok önemli hipertansiyon hastalığın. Ben burada sunumu bitiriyorum. Ama sorusu olan varsa muhakkak paylaşsın. Bence yani dediğim hasta profilini gözden kaçırmayın. Tansiyon tedavisine başlarken mutlaka Tarka'da aklınızda olmalı. Hipertansif, taşikardik, diyabeti de varsa özellikle bu hastalarda Tarkı çok güzel çalışıyor. Evet, hem o günü kurtarıyorsunuz, tansiyonun nabzı kontrol altına alıyorsunuz ama uzun dönemde de mortaliteyi düşürüyorsunuz. Hocam Daha önce ben sorularda vardı. Auto çalıştıramadık değil mi Berk? Ha, çalışmıştı Sayın Hocam. Çalışmış mıydı? Yani daha Evet. önce Tarka kullanmayan, çekinen var mı? Ben onu merak ediyorum. Hani gerçekten yani kardiyologlar arasında maalesef istenildiği düzeyde Tarka tercih edilmiyor. Yani hani bunu bir zorunluluk olarak değil de uygun hasta olarak düşünün. Yani hani bahsettiğim hasta profillerinde maalesef kardiyologlar olarak da biz hipertansiyon tedavisinde kalp hızını göz ardı ediyoruz. Tansiyonu kontrol etsek bile kalp hızı yüksek oluyor. Yani bu hastada evet tansiyonu kontrol etsen bile mortalitedeki azalmayı efektif sağlayamıyoruz. Ama eğer ki biz bu hastalarda, taşikardik hastalarda uygun kombinasyonu verirsek, hipertansif hastalarda kalp hızını da kontrol edersek mortalitede daha anlamlı bir azalma sağlamış oluyoruz. Hocam çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ediyorum. Benim de eskiden beri sevdiğim bir molekül. Aynı şeyi düşünüyorum. İlaç etkileşimi zaten bizim görevlerimizden bir tanesi. Ya şöyle bir durumla karşılaşılabilmiş olabilir. Sizin dediğiniz gibi ben de sadece Tarka kullanımıyla hiçbir AB blok duymadım, görmedim. Şuna zaten bu bir tek tansiyon ilaçları için değil, takdir edersiniz ki tüm ilaçların birbiriyle etkileşimi söz konusu olabiliyor. O yüzden aile hekimleri hem ilk nokta hem son nokta ilgili uzmana ulaştıktan sonra da tekrar aile hekimiyle hasta bir araya gelmek ve takibini aile hekimi tarafından yapılması zorunlu. O yüzden bizler hastalarımızın kullandığı ilaçları kontrol etmekle de yükümlüyüz. Ve hani bizim artık sistemlerimiz de hastaların kullandığı ilaçları en-nabız üzerinden görebilmemize imkan tanıyor ama ben hala eski yöntemi seviyorum. Kendim için değil, hastaya anlatabilmesi için şöyle poşetinle ilaçlarını getir demek lazım. Hasta farkına varmadan bir hekim tarafından bir beta blokur başlanmış olabilir. Diğer bir hekim tarafından da bir verapamil tarzı bir kalsiyum kanal blokörü kullanmış olabilir. O sebepten ötürü belki bir blokla karşımıza gelebilir. Sadece dikkat etmemiz gereken kısım o ilaç etkileşimi. Yoksa gerçekten Tarka hem perindopril olması ve bir ACE inhibitörünü bulundurması hem de Sayın Hocamızın bahsettiği gibi çok güzel bir örnekti. Nabzı yavaş olan daha uzun yaşar. Taşikardi ve aşırı kalp hızı şikayetiyle de geliyorsa ki şart da değil zaten. E, Güzel bir molekül, eskiden beri kullandığım bir molekül. Arkadaşlar çekinceleriniz varsa sorun lütfen. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Tanju günaydın. Hocam, soru sorabilir miyim? Evet lütfen. Hocam Kendini şey, tanıtarak. tansiyonu Ali Yıldız ben. Evet. Tansiyonu normal seyredip de kalp hızı yüksek olan, taşikardisi olan hastalar için bir öneriniz olur mu Seçkin hocam? Ya burada şimdi tabii ki burada taşikardide önemli olan şu: bunlar genellikle primerden ziyade sekonder bir sonuç oluyor. Yani altında anemi olabiliyor. Özellikle genç kadınlarda çok fazla görüyoruz. Yani hatta bazen çok kızıyorum. Hastaya beta bloker başlanmış, hemoglobin 8. Evet. Yani EKG'sine bakılmış, nabzı 100. Hani burada
taşikardi varsa bunların önemli bir nedeni sekonderdir. Maalesef şu an gençlerde sigara kullanımı fazla, kahve tüketimi çok fazla. Yani hani şu an belki bilmiyorum yani hani siz kendi öğrenciliğinizde hani sınav zamanı harici ortalama bir tane yani günde bir kere kahve içilirdi. Şimdi geliyor işte hocam ondan sonra günde 3 kere 4 kere kahve alıyorum. Ondan sonra sıvı almıyorsun, devamlı kalbe yükleniyorsun, sempatik sistemi tetikliyorsun. Ve sonuç ne oluyor? Taşikardi ile geliyor. Yani hani buradaki olay tabii ki onun tedavi edilebilir. Semptomatikse altta hani burada önemli olan şu yapısal bir kalp hastalığı var mı? Dediğim gibi bunlar da primer kalpten ziyade daha çok sekonder nedenlere bağlı oluyor. Burada anemi önemli. Ondan sonra yaşam tarzı önemli. Yani burada şu an mesela insanların tabii ki ruh hali de çok önemli. Şimdi günümüzde insanların hayat beklentisi çok yüksek. Yani hem maddi manevi ve maalesef de bu beklenti büyük çoğunluğunda karşılanamıyor. Buna baktığımızda devamlı ne oluyor? Kortizol oluyor, uyarılıyor. Kortizole bağlı olarak da sempatik sinir sistemi uyarılıyor. İşte buna bağlı olarak insülin uyarılıyor ve böyle bir kısır döngüye giriyor insanlarda. İşte aşırı yeme içme, kahve tüketimi, sigara tüketimi, kilo alımı, immobilizasyon vesaire bunların sonucu olarak bugün biz kardiyoloji poliklinikte 100 hasta bakıyorsak bunların en az onu çarpıntıyla geliyor ve bunların %90'ında da altta primer bir kardiyak patoloji veya yapısal bir kalp hastalığı olmuyor. Diyoruz dikkat etmesini, yaşam tarzını düzenlemesi, alışkanlıklarını gözden geçirmesini istiyoruz. Tabii ki burada hani kalp hızı önemli ama genellikle dediğim gibi alttaki nedenler sekonder oluyor. Yani primer kalp hastalığına bağlı olmuyor. Oluyorsa bir koroner arter hastalığı varsa, kalp yetersizliği varsa zaten bizim tedavi hedeflerimizden biri. Hani benim bu akşamki bu sunumu yapmamın nedeni de şu. Maalesef hipertansiyon hastalığında tanısında tedavisinde bu kalp hızında bir gap var, boşluk var. Yani hani bunu kılavuzlar ön plana çıkarmıyor ama burada nasıl bir kalp yetersizliğinde özellikle DEFKY'de işte koroner arter hastalığında kalp hızının kontrolü önemliyse aynı şekilde hipertansif hastalarda da bu önemli. Hani bu toplantıyı ben o yüzden Özgür hocama yapmayı teklif ettim. Çünkü burada da hipertansiyonda hem tansiyon hem de kalp hızını kontrol eden molekül şu an mevcut kombinasyon tek tarkı. Bundan başka da yok yani ki bu kombinasyonun kullanılması diğer ayrı ayrı bu ilaçların kullanılmasına göre de etki çok daha fazla kombinasyonda. Yine ben de araya gireceğim. Arkadaşlar bizler semptomu tedavi etmiyoruz. Hekimler olarak bizim görevimiz sebebi düzeltmek, sebebi tedavi etmek. Semptomu tedavi ettiğimiz tek yer ki çalışacaksınız hepiniz palyatif servisler. Son dönem hastalarda sadece semptoma yönelik gidiyoruz. Yani hocamızın da dediği gibi hastanın taşikardisi varsa öncelikle bunun bir sebebini bulmamız gerekir. Anemisi olabilir, hipertiroidisi olabilir, anksiyetesi olabilir. Yani hastayı bir tek organik değil psikolojik nedenlerden de bir değerlendirmemiz, bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yine Birnur Hanım da düzenlemede olduğu için burada mesela Birnur Hanım'ın taşikardisi vardı. Sigarayı azaltıp kesip kahveyi azalttığımızdaki sadece sabahları bir fincan içer. Ben de çok severim, o da çok severdi. Taşikardisi hiçbir ilaç kullanmadan düzeldi. O yüzden sebebin ne olduğunu belirlediğimizde tedavimiz çok daha kolay olacaktır. Sorusu olan başka var mı? Güzel bir soruydu bu arada. Teşekkür ederim. Seçkin hocam, sayın hocalarım, değerli arkadaşlar, değerli asistanlarım katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Ben de destekleri için Abot firmasına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıya vesile oldukları için. Berk ben biraz oynadım. Bu bilgisayara alışık değilim. Tamam. Yine arkadaşlardan özür diliyorum. Kameramı açamadım. Düzelteceğim onu. Ee, top, Bir Nur'un toplu bir fotoğraf ekrandan alınmasının mümkün olup olmadığını sordu ama ben ekran katılımcıların resminin hepsini aldım. Onu da beceremedim maalesef. Öyle bir şey imkan var mı bilmiyorum. Bu arada Hocam Berk şeyi soracaktım. Şu bizim Cuma günü gene ekrana yansıtacağız da
Ekrana yansıtmam mümkün mü? Kaset kor Evet, evet. çalışmasının verilerini hem Seçkin hocamla beraber bir bakalım. Arkadaşlara teşekkür edelim. Bu sırada da katılımcılarımız kameralarını açabilirse hani teknik sıkıntı yaşamayanlar Özgür Hocam sizin gibi Şu anda yansıyor mu Sayın fotoğraf Hocam? adına Ekranda yok. Berk hocam. Şu an Yok mu? Tamam. Berk, Tekrar paylaşayım. şu an hipertansiyon yönetiminde ince ayar ilk veri. Şu anda geldi Evet. mi? Evet, geldi. geldi. Evet, Ahmet arkadaşımıza yine teşekkür ediyorum. 200 sayısına ulaştı ve artık istediği rotasyona istediği şekilde istediği zaman başlayabilir. Onu Ali Yılmaz arkadaşımız takip ediyor. Teşekkür ediyorum. Eskiden de Ali ile beraber çalışıyorduk. Çalışkanlığıyla biliyorduk zaten, sağ olsun. Fatih Erol arkadaşımız onu takip ediyor. Tanju Günaydın arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Engin Gökhan Baş, Hüseyin Şahin, Ali Eryıldız, Nuri Erdoğdu 20'li rakamlara kadar teşekkür ediyorum. Onun altındakilere artık bir şey diyemiyorum. Çok yavaş ilerlediklerini söyleyebiliyorum. Seçkin hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu çalışmalar çok değerli bizim için. Gerçekten yani geçen toplantıda anlattık. Yani hani olayın sadece hasta tarama, bilgiyi kaydetme, çalışma vesaire değil. Yani her bir hastada gerçekten hastanın hayatına dokunmuş oluyoruz. Yani çok farklı hikayeler ortaya çıkıyor. Hani şunu söyleyebilirim yani hani benim için ben bunu asla kendim için yapmıyorum. Yani hani burada Özgür hocamla beraber verdiğimiz emeği ben benim tarafıma, benim payımdakini farklı bir alanda versem çok daha fazla hızlı yanıtlar, neticeler alırdım ama hani biz Özgür hocamla yola çıktık. Yine tekrar ediyorum. Bizim hedefimiz Türkiye'ye rol model olmak. Bunu dünyaya duyurmak, bu başarıyı. Hedefimiz bu. 10 bin hasta koyduk. Hani bir yıllık süremiz var ondan sonra. Yani hani bunu tamamlayacağız. Çünkü bugün Trabzon'daydık biz Ahmet hocamla beraber. İşte orada da sordular. İşte aile hekimleriyle neler yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Planlamalar nedir? Biz de yapabilir miyiz diye. Ya inşallah biz dedik şu an başladık, devam ediyoruz. Artık seni bu çalışmaların sonucunu duyuracağız diye. Yani inşallah ben tüm arkadaşların, meslektaşların desteğini bekliyorum yani. Hani burada bunun hani kardiyolojiyle veya benim şahsi olarak hiçbir şeyim yok yani hani burada menfaatim yani hani kaba tabirle söyleyeyim. Yani biz burada bir hedef koyduk, bir hayal kurduk hep beraber. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalarla beraber çıkacak ve biz bunu orduya, tüm Türkiye'ye, inşallah tüm dünyaya duyuracağız. Çünkü ciddi bir emek var arka planda. Her birimizde ayrı ayrı emeği var. İnşallah arttıracağız ve 2027'de güzel sonuçlar elde edeceğiz hep beraber. Hocam, emekleriniz sağlık. Ben arkadaşların da kısa süre içerisinde adapte olacağına inanıyorum. Aramıza yeni katılan asistan arkadaşlarımız da Cuma bununla ilgili bir sunum daha yapacağız. Onlara bir kısa eğitim verelim diye. Bu arada arkadaşlar, kaset web sayfasının içini şöyle bir gezmenizi istiyorum. Bir tek kongre web sayfamız değil. Kardiyoloji ile beraber ortak yaptığımız çalışmaları YouTube üzerinden geçmişe yönelik eğitimleri oradan izleyebiliyorsunuz. Ayrıca yine Seçkin hocamızın da desteğiyle Smyrna Medical Journal kuruldu. Kısa sürede yayın hayatına da başlayacak. Çok geniş bir editoryal kurulu oluştu. Bununla da tüm ekibe teşekkür ediyorum. Seçkin hocama özellikle teşekkür ediyorum. Hani hem bilime verdiği destekler dolayısıyla hem de aile hekimliğiyle bu tarz ortak çalışmaların ileride arkadaşlar getireceği sonuçlardan bir tanesi de şu: bu verileri biz verdiğimizde birçok hayalimiz var bu çalışmalarla ilgili. Ama bu maliyet açısından da Maliye Bakanlığı üzerindeki sağlık harcamaları yükünü, Sağlık Bakanlığı üzerindeki sağlık harcamaları yükünü azaltmayı hayal ettiğimiz projeler bunlar. Çünkü şunu hep söylüyoruz, işte aile hekimleri sahada her ilacı yazabilmeli, raporlayabilmeli ama tabii ki bilgi ve donanıma sahip olduğunda bunları yapabilir olmalı. Orada da bunun mücadelesini veriyoruz. Tabii bunu bilimsel yayınlara çevirmeden de
Bunu söylemde bırakmanın bir anlamı yok. Elinize bir Word kağıdı alıp bir rapor yazabilmeniz mümkün değil. Bilimsel çalışmalarla altını desteklemeniz gerekiyor. Hayallerimizden bir tanesi de bu. Bu anlamda hani bu da Türkiye'de tek örnektir. Bir üniversitede kardiyolojiyle aile hekimliği bu kadar yakın ortak çalışmalar yürütüyor. O yüzden sizlerin desteği olmadan da bunu yürütebilme şansımız yok. Hem motive ederek hem de artık nasıl derseniz sizden bunu isteyerek bu işi bitirmemiz gerekiyor alnımızın akıyla. Sayın Seçkin Hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok Ben sağ olun. İyi teşekkür ki ediyorum. varsınız. Sağ olun hocam. Hep beraber. Ağzınıza sağlık hocam. Yani Keskin her hocam zaman teşekkürler. WhatsApp Çok grubunda teşekkür ederiz yani hocam. mesela Tarka ile ilgili çekinceniz olabilir, arayabilirsiniz, yazabilirsiniz, gruba yazabilirsiniz. Her zaman hiçbir zaman çekinmeyin. Gerçekten bence hipertansiyon tedavisinde önemli bir ilaç. Bunu siz hastada tecrübe edince benim ne anlatmak istediğimi gayet net anlayacaksınız. Yani bir iki hastada kullandıktan sonra hipertansiyon tedavisindeki elinizdeki önemli silahlardan biri olacaktır. Yani bunda hiç şüphem yok ama bu süreçte her zaman bana danışabilirsiniz, arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Akşamınızı, değerli vakitlerinizi ayırdığınız için. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek İyi üzere akşamlar hocam. İyi hocalarım. akşamlar. İyi akşamlar Görüşmek üzere hocam. hocalarım. İyi akşamlar. Teşekkürler.